Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli emekli büyüklerime sesleniyorum. Almanya'da emekliler için 2026 rehberi kim hangi yardıma başvurabilir? Değerli izleyiciler, biliyor muydunuz? Emekliyseniz Almanya'da yardıma ihtiyacınız varsa, yani evdeki işlerinizi artık halledemiyorsanız, alışverişe gidemiyorsanız vesaire gibi böyle şeyler, bakım derecesi 1 ile bakım derecesi 5 arasında 131 euro ile 99 euro arası bir destek alma imkanınız var. Bunu Almanya ülkesi ödüyor. İsterseniz size yakınınız baksın. Fark etmez, o yakınınıza bu para ödeniyor. Yani size ödeniyor, siz de bakan kişiye ödüyorsunuz. Fark etmez size kim bakarsa baksın. Kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Yardım alabilirsiniz. Kiracıysan zaten alıyorsun. Gaz faturasına yardım, ceyran olsun, su olsun, elektrik, bunlara zaten biliyorsunuz ve sigortalarda da yardımcı oluyorlar. Şimdi peki nasıl olacak, nasıl bitecek, nereye başvuracaksınız? Bütün detaylı bilgiler bu haberde. Birkaç dakikanızı alacağım. Almanya'da birçok emekli eline geçen emekli maaşla geçimini sağlayamıyor. Devlet ise bu kişilerin alım gücünü desteklemek amacıyla farklı yardımlar sunuyor. Bu yardımların tamamı otomatik olarak ödenmiyor. Bazı yardımlar için emeklilerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. Yani sen sesini çıkarmazsan bu böyle devam eder ve bir kuruş almazsın. Onun için bu haberi izledikten sonra İnşallah sizler de müracaat edersiniz. Yaşlılıkta temel geçim yardımı yalnız yaşayanlar için 563 euro. Yaşlılıkta temel geçim yardımı. Bitmedi, daha başka yardımlar da var. Kapatmayın, bekleyin biraz. Emekli maaşı yaşam masraflarını karşılamaya yetmediğinde devreye giriyor. Bu yardım asgari geçim düzeyini güvence altına almayı amaçlıyor ve Sosyal Yardım Dairesi tarafından ödeniyor. Emekli maaşı ve diğer tüm gelirlerin toplamı temel geçim sınırının altında kalan emekliler bu haktan yararlanabiliyor. 2026 yılı için bu sınır 1062 euro olarak belirlendi. Değerli izleyiciler, neler yapmanız lazım? Hangi belgeler lazım? Hemen ona da geleceğim. 1-2 dakika kaldı. 2026'da temel ihtiyaç tutarları değişmedi. Buna göre yalnız yaşayan emekliler aylık 563 euro, çiftler ise kişi başı 506 euro almaya devam edecek. Buna ek olarak, yani hepsi bu değil, bakın dikkat, buna ek olarak konut ve ısınma giderlerinin fiili tutarları da karşılanıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları sosyal yardım dairesine başvurmaları ve gelir ile mal varlıklarını düzenli olarak belgelemeleri gerekiyor. Sosyal yardım alanlar ayrıca radyo, televizyon katkı payından da muafiyet talep edebiliyor. Değerli izleyiciler, bakın yani kalorifer paranıza, radyo paranıza, televizyon paranıza, su paranıza, hepsine destek var. Emekliler için konut yardımı, yüksek kira giderlerine destek. Emekliler için bir diğer önemli destek ise konut yardımı, Wohngeld. Almanya Federal Konut Bakanlığı konut yardımını düşük gelirli haneler için kira ya da kendi konutunda oturma giderlerini sağlanan bir devlet desteği olarak tanımlıyor. Yani kendi evinde oldu mu, geliri temel geçim yardımının biraz üzerinde olan emekliler de bu yardımdan faydalanabiliyor. Konut yardımı hem kiracılara hem de kendi evinde oturanlara ödeniyor. Değerli izleyiciler, bakın tekrar söylüyorum. Hem kiracılara hem de kendi evinde oturanlara ödeniyor. Yardım tutarları 1 Ocak 2025 kira ve fiyat artışlarına göre güncellendi. Alınacak miktar hane büyüklüğüne, gelire ve kira bedeline göre değişiyor. Yani Ahmet'e şu kadar verirlerse belki Veli'ye bu kadar verirler. Kişiden kişiye, oturduğu yere, kirasına, aldığı paraya, kirasının yüksekliğine bunlar değişebilir. Konut yardımı hesaplayıcıları bu konuda yol gösterici olabiliyor.
Başvurular emeklinin yaşadığı belediyeye ya da ilçe yönetimine bağlı konut yardımı birimlerine yapılıyor. Birçok belediye başvuruları çevrim içi kabul ediyor. Başvuru için gerekli belgeler. Gelelim belgelere şimdi. Fazla bir şey lazım değil. Konut yardımı başvuru formu. Kira sözleşmesi gibi konut giderlerine ilişkin belgeler. Yani kontrat lazım, kaç para kira ödüyorsunuz. Emeklilik maaş belgesi gibi gelir kanıtları. Bir de emeklilik maaşın var zaten, emekliysen daha senin nereden gelirin var ki? Değil mi? Ama tabii ki evlerin varsa, kiraya veriyorsan o zaman zaten yardıma ihtiyacın yok. Bakım parası, bakıma muhtaç emeklilere destek. Değerli izleyiciler, bu gerçekten çok mühim bir nokta. Çok hassas. Bakım parası, Pflegegeld. Evde aile bireyleri ya da yakınları tarafından bakılan kişilere ödeniyor. Bakın, yakınları tarafından. Yani kızın olabilir, eşin olabilir. Bakım derecesine göre aylık tutar 347 euro ile 990 euro arasında değişiyor. Bakım derecesi 1 olanlar doğrudan bakım parası almıyor. Ancak aylık %31 euro tutarında bir bakım destek ödeneği, Almanca Entlastungsbetrag yardımından yararlanabiliyor. Bakım derecesi 1. Peki bu bakımı kim söyleyecek, hangi derece, ona da geliyoruz. 2026 yılı için bakım parası tutarları: derece 1 131 euro, derece 2 347 euro, derece 3 599 euro, derece 4 800 euro, derece 5 990 euro. Değerli izleyiciler, geliyorlar, bakıyorlar. Mesela sen kendin artık alışverişe gidemiyorsun. Kendin yalnız yıkanamıyorsun. Yardıma ihtiyacın var. Ona göre sana derece 1'den 5'e kadar bir derece veriyorlar. Bakım parası genellikle sağlık sigortası bünyesinde faaliyet gösteren bakım kasasına, Pflegekasse, başvurularak talep ediliyor. Bunun için Tıbbi Hizmetler Kurumu, Medizinischer Dienst tarafından belirlenen bir bakım derecesi şart koşuluyor. Medizinischer Dienst'ten size gelip bakıyorlar, inceliyorlar. Ona göre sana derece 1'den 5'e kadar bir derece sabitliyorlar. Ama tabii ki aradan 6 ay geçti mi bu derece yukarı çıkabilir. Neden? İhtiyarlıyorsun. Bugün yaptığını 6 ay sonra yapamıyorsun. Onun için devamlı müracaat edeceksiniz. Emekliler için sağlık ve bakım sigortası prim desteği. Bakın, sağlık ve bakım sigortasına da prim desteği var. Yasal sağlık sigortasına bağlı emekliler maaşlarından sağlık ve bakım sigortası primi ödüyor. Düşük emekli maaşı alanlar koşullara bağlı olarak prim desteği talep edebiliyor. Bu destek kişisel duruma göre hesaplanıyor ve doğrudan sağlık sigortasına başvuru yapılması gerekiyor. Ama tabii ki başvuru yapmanız lazım. Sizin kapınıza gelip de çalıp sormazlar yani senin ihtiyacın var mı diye. Başvuru yapacaksınız. Kendiniz başvuru yapamazsınız. Yakınlarınız sizler için başvuru yapsın. Gönüllü ya da özel sağlık sigortası bulunan emekliler de belirli şartları sağlamaları halinde sağlık sigortası için devlet katkısı başvurusunda bulunabiliyor. Değerli izleyiciler, gördünüz yani çok nokta var. Destek alabilirsiniz. Almanya ülkesi bu konuda yani iyi diyebilirim. İyi diyebilirim. Öbür ülkelerle kıyasladığım zaman daha ne ülkeler var. Yani bir kuruş alamazsınız ama Almanya yani gerçekten bazı noktalarda iyi destek oluyor. Bilhassa bakım derecesi, orada size yakınınız baksa bile bir bakım parası alıyorsunuz. Eskiden bunlar yoktu. Çok ülkelerde de yok. Yani sana kızın bakabilir, eşin bakabilir veyahut da daha yakının bakabilir, bilmiyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi alabiliyorsunuz. Yani senin bakımına göre tabii ki sosyal diensten gelip bakmaları lazım. Hangi derecede ihtiyacın var, o dereceye göre sana aylık bir yani yan maaş gibi bir şey bağlanmış oluyor. Bir destek oluyor. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Hiç beklemeyin. Sizler de bu grubun içindeyseniz müracaat edin. Hakkınızı alın diyorum. Ve en sonunda ne diyorum? Sağlık en mühimi. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.